Bir girişimcinin en büyük düşmanı kafasındaki bulutlardır. Şimdi İngilizce öğrendiğinizde de beyindeki farklı alanlarınızı da açıyorsunuz. Çünkü Galatasaray'ın o şirketlerle bağı daha kuvvetliydi. Yoksa bu arada Fener'le de görüşmüşlüğümüz vardır yani. Hayatımda da böyle bir anı yaşayacağımı aslında düşünmüyordum yani. Böyle bir exit'e imza atmış olduk. Bence Türkiye'de veri analitik kısmında tek şu an exit biziz. Siz aslında yapay zekayı Amerika'daki eşit seviyede olduğunuz kişiden 1/3 daha az verimli kullanıyorsunuz. Draper Üniversitesi'nden başlayarak ilerleyeyim. Aslında geçmişime dayanıyor biraz. Girişimcilik hikayesinin geçmişine. Önceki eksiklerime dayanıyor. Draper Üniversitesi'nde inanılmaz bir ambiyans var, inanılmaz bir dinamik var. Bir gittiğinde böyle 18 yaşında 8 milyon dolara Microsoft'a şirketini satmış insanlarla tanışıyorsun. Oradan yola çıktığında tabii ki insanın hem vizyonu hem de geleceğe dair beklentileri ve yapmak istedikleri daha da genişliyor. Orada yaptığım melek yatırımcılığım hikayesi aslında Draper Üniversitesi'nde başlıyor. İlk exitimden sonra. Limon'un kurulması da aslında bir nevi oraya dayanıyor. Çünkü orada aslında verinin ne kadar önemli olduğunu, PitchBook, D-Room, Harmonic, Crunchbase gibi şirketlerin kullandıkları verilerle ne kadar büyük hacimlere ulaştıkları, ne kadar büyük cirolara ulaştıklarını gördükten sonra birinci ikna yerim orası oldu. İkincisi de doğal olarak bir noktada da ileride her girişimci exit yaptıktan sonra VC olmak istemesi gibi benim de VC bir hayalim vardı. Geldiğimiz tabii ki konjektürde ve dünya noktasında bu yapay zeka ve startup ekosistemi genel anlamında biraz daha farklı bir noktaya gelse de pre-seed için birazcık killing olduğu dönemde yaşıyoruz. Birazcık daha seed ve üstü turlar için daha çok potansiyel olduğunu görüyorum şu an VC tarafında. Ama önceden de bahsettiğim gibi aslında birazcık altın madenlerin bende olmasını istedim. Yani bu madenler veridir. Çünkü veri sendeyse en yeni girişimci ve en yeni startupçıyı takip edip onlara hızlı bir şekilde yatırım yapmaktı. VC olarak hedefim oyken öncesinde bir altyapısını hazırlamam gerekiyordu. Bu altyapısı da işte Lemon oldu günün sonunda. İnanılmaz bir şekilde veri analitik kısmında büyük işler başardık. En önemlisi CDC tarafında işte bu aslında Change Data Capture dediğimiz bir ürün. Yapay zekanın içerisinde şu an yapay zekanın bile zorlandığı nokta kısmında yaptığımız geliştirmeler tabii ki bizim öncü olmamızı sağladı bu noktada. Ve günün sonunda en büyük müşterilerimizden birisine exit yapmış bulunduk. En başından beri dediğim gibi planımız vardı exit olarak ama bunu bir yatırım fonuna çevirmek istiyorduk günün sonunda. Ama iyi bir teklif gelince de dünya konjektürü de hem jeopolitik hem de ekonomik olarak farklı noktalara gelince de daha farklı heyecanlar arayışına girdik. Yoğun bir süreç olsa da 3,5-4 sene şu an mutluyuz exit yaptığımız için. Aslında şöyle bir şey var. Bu bahsettiğimiz büyük devler, geleneksel veri şirketlerinin en büyük sorunu çok fazla veriye sahip olmaları. Aslında bir noktada şöyle bir şey var. Çünkü startup kafasında bir şeyi iyi yap ve ondan sonra iyi yaptığın şeylerden ürünler çıkar vardır. Bu geleneksel işte Crunchbase, PitchRoom, D-Room gibi şirketler, D-Room'u biraz ayırmak gerekir ama PitchBook ve Crunchbase tarafında inanılmaz adamlar 20 yıldır veri topluyor. Şimdi 20 yıldır veri toplayan bir şirketin içerisindeki veri temizleme mekanizması o kadar iyi olmadığında doğal olarak çok büyük çöp verilere ulaşıyorlar. Ve bizim de bu noktada onlara da dolaylı bizi satın alan şirket üzerinden yaptığımız hizmetlerle biz bu büyük veriyi aslında temizleyerek, doğal olarak milyarlarca şirketin verisini temizleyerek değil, startup ekosisteminde geçmiş 4-5 yıl içerisinde raise etmiş, exit yapmış girişimcileri ve girişimleri ve sermaye fonlarını tespit ederek, onların doğru verilerini bularak, veri analitiğini yaparak daha büyük bir katma değer verdik. Bu birincisi. İkincisi, bunu yaptıktan sonra abi biz veri analitik kısmında gerçekten iyiyiz deyip böyle birbirimize baktığımız kısımlar oldu. Tabii ki bu süreçte teknik kısımda zorlandığımız noktalar oldu, ekip değişikliği oldu vesaire ama bunu başardığımız noktada da bunun artık alt ürünlerini geliştirmeye başladık. Bu da işte örnek veriyorum sadece veriyi temizleyip bunu yatırımcıya en hızlı bir şekilde ulaştırmak değil. Aynı zamanda bu veriden farklı paternler ve farklı anlamlar çıkarmak. Örnek veriyorum X bir girişimde co-founder olan bir founder'ı düzenli olarak 27 tane ülkede ticaret odası kaydını takip ederek adamın yeni bir şirket kurup kurmadığını analiz edip eş zamanlı LinkedIn'deki son 3 postunu, Twitter'da varsa oradaki postunu analiz ederek bu adam yeni bir girişim mi kuruyor? Yoksa öylesine kurduğu consulting şirketlerinden birisi mi tarzında veri analitiği yapınca bu sefer ekstra ürün olarak ekstra hizmet sunmaya başlıyorsunuz. Bu en önemli iki katma değerimizden birisiydi. Tabii ki ondan sonra farklı finansal şirketlere altyapı olarak bağladığımız API'lerle verdiğimiz sadece veri değil, chatbot tarzı altyapımız da var. Hatta işte Amerika'da kullanılan önemli 3-4 tane startup ekosistemindeki chatbotların altyapısı bizden çıkma diyebilirim yani.
Bu süreçte İbrahim Bey, kendisi mensup olduğu VC, ilk günden beri çok destek verdiler. İşte Osman abi, Abdurrahman abiler, Fahrettin abi, İbrahim abi, hepsi çok değerli isimler. Çok değerli bir VC kesinlikle ve sanırım ilk exitleri de biz olduk. Onların, yani Türkiye'den yatırım yapan VC kalibresinde tek VC zaten bize. Melek yatırımcılarımız var onun dışında Türkiye'den. Onların bize yatırımı bizim için çok onur ediciydi. Çünkü benim aslında en çok istediğim şey Lemon'u kurduğumuz gün Türkiye'den bütün yatırımı toplayıp aslında yola çıkmaktı. Nitekim öyle olmadı. Zaten hani yurt dışında doğma büyüme olduğum için de Türkiye'deki network'ün bir yere kadar getirebildi VC tarafında bize. Ama Türkiye'den belirli bir kısmını kapattıktan sonra yurt dışındaki VC'lerle, işte Amerika'daki VC'lerle yolumuza devam ettik. Keşke Türkiye'den daha fazla VC alıp sıcak parayı ülkemize getirebilseydik ama H2O'nun varlığıyla birlikte böyle bir exit'e imza atmış olduk. Bence Türkiye'de veri analitik kısmında tek şu an exit biziz. Yapay zeka tarafında da sanırım kaç tane startup var. Tam metrini bir bakarak gelmedim açıkçası ama orada da 15-20 tane olsa bile onlardan birisi olduğumuz için gururluyuz. Bu birinci soru için. İkinci soru için Bombora'yı nasıl ikna etmek gerekiyordu? Bombora'yı biz ikna etmedik. Zaten bizim en büyük müşterilerimizden birileriydi. Çok yakın bir ilişkimiz olan bir şirketti. Günün sonunda da bizim onlara verdiğimiz hizmetler ve faturalar gittikçe kabardıkça doğal olarak bir noktada onların da ya hani biz bu faturaları nasıl optimize ederiz, siz gelecek düşünceniz ne? Aslında bir merger planları vardı. Ekibin yaptığı işle birlikte onlara katılmak gibi bir şey. Bizim ekip çok dağınık. Örnek veriyorum, işte tech lead'imiz Japonya'da, Türk ama Japonya'ya gitti. Ekipten bazıları İstanbul'da, Kuşadası'nda olan var, Almanya'da olan var, Amerika'da advisor'larımız var. Bayağı dağınık bir ekibiz. Bu noktada da bir de çok dağınık çalışan bir ekibiz açıkçası. Bizim için sabah Türkiye saatiyle 6'da toplantılar, işte gece 3'te toplantılar falan çok normal. Her girişimci için olduğu gibi. Ama günün sonunda da hani onlar için feasible bir argument lazımdı merger için ve o yoktu masada. Bu noktada da en doğru şekilde nasıl merger yerine exit yapabiliriz tarzında konuyu masaya yatırarak böyle bir çıkışa vesile oldu. Tabii ki bu süreç bugünden yarına olan bir süreç değil. Birazcık sürecek bir dönem. Çünkü biz Amerika'da SEC tarafından lisanslı bir şirketiz aynı zamanda. Kitle fonlaması yaptığımız için ve oradaki bürokrasi işleriyle dolaylı yoldan. O sebeplerden dolayı biraz daha uzun sürecek. Sene sonunu herhalde tamamlarız tahmin ediyorum. Şöyle cevap vereyim. %100 gönül bağı olan bir şey değil. Tabii ki gönül bağı olan bir kısmı var ama kendi şirketin parasını yönetirken ve yatırımcıların fonu varken içeride rasyonel düşünmek gerekiyor. Duygusal değil. Ve bu noktada da kesinlikle rasyonel düşünmenin sonucunda gönül bağımın da hoşnut olacağı bir yapılandırmaya gitti. Burada iki şey çok kritik Lemon'un sürecinde. Birincisi SEC'den aldığımız onayla birlikte. Şimdi diyeceksin ki nereden bağlayacaksın konuyu? SEC'den aldığımız kitle fonlaması kampanyası sürecinde Republic.com'da yaptığımız inanılmaz büyük bir şekilde bireysel ve VC tarafında müşteri çektik. Yani bizim oraya gidip kampanya yapma amacımız ya abi gidelim para toplayalım değildi. Zaten hani bir şirketin amacı gidip para toplamak değildir, ciro yapmaktır. Biz parayı topladıktan sonra oraya gittiğimiz için ya hani ekstradan bir şey yapalım imajı vererek oradaki bireysel akredite yatırımcı ve VC'leri üzerimize çekmekti. Ki en büyük turnover yaptığımız hyperscale olan ayımız Republic'te canlı çektikten bir ay sonradır. Oradan direkt hedef kitlemize ulaşarak müşteri kazandık. Bu birincisi. Galatasaray'da da çok önemli iki tane veriyle iş yapan sponsorlar var. Bir tanesi Sosyos Web3 kısmında, bir tanesi de Arkem. Arkem zaten bir noktada Web3'te direkt compete ettiğimiz bir şirketti. Aynı zamanda birbirimizi beslediğimiz, birbirimizin collaboration, stratejik partnership'imizin olan bir şirketti. Doğal olarak biraz şirketin en büyük şeylerinden birisi de reklam yapmaktır, marketingtir. Şimdi bunu yaparken hem örnek veriyorum milyar dolarların döndüğü, overprice olan bir sektörde, yani futbol sektörü değil de atletizm şubesine yaptığınızda hem Türkiye'deki milli atletizmi destekliyorsunuz hem de aynı zamanda sosyal medyadaki postlarla birlikte kendinizi o şirketlerle bütçelerin %1'i onların verdiği bütçelerle karşılığında %1'iyle bir pozisyonlanmış oluyorsunuz. Örnek veriyorum, biz işte sponsorluktan sonra Sosyos'ta Arkem bizi etiketleyerek sosyal mecralarda hoş geldiniz tarzı bir tweet atmıştı. Bu bizim için tabii ki çok büyük bir dönüm noktası çünkü oradan da yine
bireysel kullanıcı ve VC tarafında çekiyorsunuz. Yani visibility'niz, branding'iniz artıyor. Bu noktada dediğim gibi aslında rasyonel düşünce ama günün sonunda da gönül bağının o imzayı atarken de herhalde bu sadece Galatasaray üzerinde değil, her futbol kulübünün taraftarı olan, seyircisi olan bir insan olarak en mutlu olduğu anlardan birisi olması gerektiğini düşünüyorum. Hayatımda da böyle bir anı yaşayacağımı aslında düşünmüyordum yani. Konu o şekilde oraya geldi yani. Buradaki önemli olan Fener'e de yapardım, Beşiktaş'a da yapardım. Galatasaray oldu çünkü Galatasaray'ın o şirketlerle bağı daha kuvvetliydi. Yoksa bu arada Fener'le de görüşmüşlüğümüz vardır yani. Tabii 2020'ydi sanırım. Şu an 6 ya da 7 yıl oluyor ben Forbes Konseyi'ne gireli. Forbes Konseyi'nin getirdiği birkaç avantajlar var. Birincisi dediğin gibi aslında bir konseyin üyesi oluyorsun. O konsey yaklaşık 250-500 kişi arası. Şu an tam sayısı açıklanmıyordu açıkçası. Diğer yandan da Forbes'ta yazı yazma yetkisi veriyorlar. O da çok güzel. Tabii ki son 6 yılda sadece 4 tane makale yazan ben fazla bu konuya girmeyeceğim ama hani çok güzel bir aslında iletişim kanalı kullanmak istediğinizde. Konsey şu şekilde bir tane uygulamamız var. Uygulamanın içerisinde farklı topikler var. Dünya sektörüyle, dünyadaki teknoloji alanlarıyla ilgili ve oradaki uzmanlar var. Her ay her konuyla ilgili uzman paneli denen bir panel açılır ve herkes o konuyla ilgili görüşlerini girer. Oradaki en önemli 5 görüş seçilir ve o 5 kişi o ayın o konuyla ilgili lideri olur ve aynı zamanda o panelde verilen içerikler Forbes'un genel yayınlarındaki dergilerinde paylaşılır. Tabii ki bu konsey Dünya Ekonomik Forumu'ndaki gibi bir konsey değil. Hani orada söz sahibi olan insanlar birazcık daha Dünya Ekonomik Zirvesi'nin çok üst taban elit seviyesi dediğimiz Forbes Konseyi'nde birazcık daha orta seviyesinde girişimci ve yatırımcı diyebiliriz. Bu şekilde bir brainstorming yapılır. Geleceğe dair fazla konuşulmasa da gündeme dair konuşulur. Ondan sonra da birbirine yardımcı olabileceğin aslında Facebook gibi bir network'ün olduğu hani connect edip insanların iletişim kurup aynı zamanda bir iş ilişkisi kurabileceği bir platform. Harika bir tecrübe benim için de. Sanırım zaten orada da en genç üye olan kişi bendim. O zaman 25 yaşında falan olmam gerekiyor. Şöyle bir başvuru süreci var. Girip aslında herkes başvuru yapabiliyor. Ama tabii ki davetli girmek daha hoş. Davette daha çok böyle birazcık hani ya exit ya da işte network'ün olan birisi üzerinden olması gerekiyor. Normal bir kişinin oraya erişimi daha zor mu? Evet. Ama startup'ınız varsa ve pre-seed seed round'unu tamamladıysanız bence gayet olan bir imkanı olduğunu düşünüyorum. Eğer böyle bir noktadaysanız bana da ulaşabilirsiniz. Ben de size referans olabilirim. Şöyle, günümüz dünyasında herkes bir şeyi outsource etmeyi düşünüyor ve böyle hani örnek şuradan vereyim. Borsacılar böyle ya bir yapay zeka modeli olsa da ben uyurken çalışsa, al-sat yapsa ben para kazansam. Tabii ki bu düşünce yapısı bir noktada VC tarafına, startup ekosistemine de yansımıyor değil. Bazı metrikler ve bazı bizim gibi tool'ları kullanarak daha doğru, daha hızlı ulaşabileceğiniz startuplar, girişimler ve yatırımlar olabilir. Ama bu demek değildir ki bence tamamen otonom bir şekilde bunu bırakıp böyle bir ürün kullanmanız bence çok o kadar mantıklı bir nokta değildir. Neden? Ben kendim melek yatırımcıyım. 35-40 üzerinde yatırımlarım var melek yatırımcı olarak. Çoğu Avrupa ve Amerika olmak üzere. Ben bu yatırımları yaparken 1/3'ine ikna olduğum için 2/3'sine aslında bayağı hani stratejik yatırım yaptım. Yani birbiriyle iş yapabilecek potansiyeli olan. İleride de tabii ki hani bu büyüdüğünde benim de bir şekilde yatırımdan konumlanabileceğim bir nokta olursa diye kendime aslında yatırımı ona göre yaptım. Ve bence yatırım böyle yapılır. Bu noktada da geleceğin yatırımları tabii ki otonom araçlarda olacaktır. Bununla ilgili bir haber görmedik ama bazı VC'lerin bu yapıda aslında bir geliştirmeleri olduğunu biliyoruz. Ve Amerika bunda öncü olup büyük ihtimal böyle bir otonom VC tarafında bir şey geliştireceğine inanıyorum önümüzdeki 1 ile 3 sene içerisinde. Ama günün sonunda startup yatırımı birazcık tecrübe, birazcık inanç ve en önemlisi girişimciye yapılan bir yatırım olduğu için girişimcinin duyguları anlamak ve birisinin seni ikna etmesi her zaman bir yapay zekayı ikna etmesi kadar basit ya da zor kime neye göre olmayabiliyor ve o yüzden bence oraya biraz daha zamanımız var ve ben bu şekilde yatırımımı yapmazdım.
Benim hayatım ya da kariyerim aslında exit yapmak üzerine planlı olan bir şey değil. Ben hani hayatımı işte hani gelecek exitim ne olacak, gelecek ne yapacağım tarzında bir şey değil. Demin de bahsettiğim gibi Lemon'u kurarken ben VC olmak için Lemon'u kurmam gerektiğini düşünüyordum. Exit tabii ki güzel bir süreç. Özellikle publicity açısından herkesin inanılmaz severek baktığı, yatırımcıların sevindiği ve aynı zamanda da etrafındaki insanlara ilham olan bir süreç. Ama gelecek planlarımda tabii ki bir şey daha yapayım, daha büyük exit olsun tarzında değil. Ben işe pragmatik bir şekilde nereden ne yapılır, neyin potansiyeli vardır tarzında ilerliyorum. 4 yıl önce dünya startup ve VC ekosistemi tarafına ilerliyordu. Şimdi dünya jeopolitik olaylarla farklı yönlere ilerliyor ve biz de bugüne kadarki tecrübelerimizle umarım ki daha iyi ürünlerle işte daha farklı sektöre etki edebilecek. Çünkü şunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Startup ekosistemi her zaman 3-4-0 önde gidiyor. Mesela lojistik ekosistemi örnek veriyorum. O tarafta bir şey yapmak istediğimi imam etmek anlamında değil. Lojistik ekosistemi startup ekosisteminin çok arkasında kaldığı için tam geliştirme tarafındaki şeyler çok eksik. Mesela oraya bir ürün yapıp oradan ilerlenebilir. Ya da işte şu an jeopolitik olaylardan dolayı savunma sanayisinde gördüğümüz kadarıyla inanılmaz büyük potansiyeli ve inanılmaz bir sermaye akışı olacak bir sektör. Veri işleme kısmı yine Türkiye'de çok eksik olup da çok önemli olan yapay zeka veri işleme modelleri. Bunlar çok önemli şeyler ve tabii ki bunların arasından 2006 ve 2027 için kendimizi pozisyonlayacağımız ve yapmak istediğimiz şeyler var. Ama tabii ki öncelikle bu exit sürecini önümüzdeki aylarda tamamen geçirip ekiple önce bir oturup arkadaşlar evet şu kısımdan ilerleyip dediğimiz noktalar olacaktır. Ki biz tekrar bahsedeyim ekiple de ayrıldığımız için hani satıştan sonra ayrılacağımız için ekip olarak ayrılmayıp önümüzdeki projelere ekipçe devam etmek istiyoruz yani. Kesinlikle var. Özellikle Türkiye'dekiler için kesinlikle İngilizceyi native bir şekilde öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü konuşmaktan öte o kelimeleri bilmeniz gerekiyor ve dünya teknolojisi Türkçe ilerlemiyor. Baktığınız zaman zaten bugünkü yapay zeka modellerinin işte Türkçe altyapısı bile normal yapay zeka ile kıyasladığınızda 1/3 kadar etkili oluyor. Yani siz aslında yapay zekayı Amerika'daki eşit seviyede olduğunuz kişiden 1/3 daha az verimli kullanıyorsunuz. Doğal olarak sizin bu konuda kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Türk girişimcilerin en büyük sorunlarından birisi yabancı dil, İngilizce. Şimdi İngilizce öğrendiğinizde de biraz nörolojik kısmına gireceğim. Beyindeki farklı alanlarınızı da açıyorsunuz. Sadece iletişim kabiliyetiniz değil, aynı zamanda da düşünme kabiliyetinizde ve brainstorming'de birbirini bağdaştırma kabiliyetiniz de artıyor. Girişimcinin en önemli olduğu şeyler zaten farklı şeylerden patern bulmaktır. Benim şu an yaptığım, ben şu an 3 tane girişim satabiliyorsam sadece bir patern bulup o paternleri doğru yerlerde yerleştirip bunu bir ürün haline getirdiğim için. O yüzden Türk girişimci için en önemli şey dil öğrenmek bence. Ondan sonra da birazcık bu pesimist, bana kimse yardım etmiyor, benim hiçbir yardımım yok, her şeyi tek başıma yapacağım düşünce yapısından çıkıp farklı hızlandırıcı programlar, işte QNB'den tutun, Denizbank'ın akvaryumundan tutun, BTM'sinden tutun, Bilişim Vadisi tarzındaki bir sürü hızlandırıcı programlara katılmalarını, başvurmalarını kesinlikle tavsiye ediyorum. Yurt dışında izleyen Türkler varsa da benim de yeni öğrendiğim çok önemli hibeler ve destekleri yapan YTB Yurtdışı Türk Başkanlığı ya da Birliği tarzında bir departman var. Onların programlarını takip etmesini gerektiğini düşünüyorum. Bunların hepsi bir noktada girişimciyi girişim yapan şeyler ve aynı zamanda da teknik kısmında da artık önemli olan şu. Lemon'da da demin bahsettiğim gibi her şeyi çok iyi yapmak değil. Yani senin bir girişimcinin en büyük düşmanı kafasındaki bulutlardır. O bulutlarda örnek veriyorum A ürününü yaptım Lemon'un içinde çok iyi. B'yi de yapayım o da çok iyi olsun. C'yi de yapayım o çok iyi olsun. Ya hazır C'yi yapmışım. Neden D'yi de yapmıyorum? A'yı çok iyi yapıp onun bir piyasası olduğuna emin olup hafiften piyasaya giriş yapıp ondan sonra diğer ürünleri de ekstra zamanla geliştirip bunları sunmak gerekiyor. O bulutlardan biraz ayrılıp girişimcilerin aslında biraz tek odaklı yön çizmeleri gerektiğini düşünüyorum. Exit. Lemon. Lemon. Tek kelimeyle tasavvuf, başarı, Galatasaray, Icardi desem ya. Galatasaray Icardi diyelim evet. Hayatım diyebilirim çünkü bu hayatım derken bunu şey olarak söylemek istemiyorum. Hani canım bir tanem anlamında değil, hayatımın dönüm noktası diyebilirim. Öncelikle böyle bir platform yaptığınız için sizi tebrik ediyorum. Girişimciler için ve yatırımcılar için çok önemli mecralar bunlar. Böyle platformların artmasıyla ve sizin de büyümeniz dileğiyle teşekkür ederek kapanış yapmak istiyorum. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.